Arkadaşlar bugün bir sorumuz vardı. Onu size yardımcı olmaya çalışacağım. Evet, genelde benim gözlemlediğim kadarıyla yapılan hatalardan biri var. Varroa mücadelesi hakkında. Bizler sağ olsun bir doçent hocamız var. Namık Kemal Üniversitesi'nde. Orada bir dönem suni dölleme için yaptığımız çalışmalarda Namık Kemal Üniversitesi'nde yine Amerika'daki gözlemlerini ve yurt dışındaki Varroa bir kovana gerekli mi değil mi diye kendilerinin yapmış olduğu bir uygulama var. O da bir kavanozun içerisine yarısına kadar pudra şekerini koyuyoruz. Daha sonrasında kovanlardan rastgele bir şekilde 100 tane işçi arıyı seçerek kavanozun içine atıyoruz. Ve bunu çalkalıyoruz. Pudra şekeriyle beraber arıları komple çalkalıyoruz. Arılar ölüyor tabii ki haliyle. Fakat daha sonra yayıyoruz. Yaydıktan sonra da bunların ne kadar varroa dökülmüş sayımına bakıyoruz. Yani 100 adet işçi arıdan dökülen varroa sayısı 10 ila 11 ise Avrupa'da o kolonilerde varroa uygulaması yapılması gerekli deniyor. Örneğin bu da örnekleme sistemiyle 100 koloni arımız var ise 10 kovandan rastgele bir yöntemle de yapılabiliyor. Eğer 10 sayısının altında ise değerli arkadaşlar varroa uygulaması yapılmıyor. Evet, bizde biraz bu durum maalesef abartılıyor. Biraz da ticari kaygılar herhalde söz konusu. Hemen flümetrin ya da reklam olmasın, diğer içinde etken maddesi balda kalıntı bırakacak olan o müthiş, inanılmaz zararlı ilaçlar kullanılıyor. Çok zararlı. Belki hasattan 3 ay önce, 4 ay önce biz kestik deseler de değerli arkadaşlar çok zararlı. Petek süngerimsi bir yapıya sahiptir. Mikroskopla baktığımızda petek bir sünger yapıya sahiptir. Bunu emiyor değerli arkadaşlar. Çocuklarımız için, bizim için bir zehir olmuş oluyor. Evet, tekrar etmek istiyorum. Aslında varroa bizlerin abarttığı kadar büyük korkulması gereken bir akar değil. İlk kez 1978 yılında ülkemize gözükmüş. 80'li yılların başları diye genel bir tabir kullanılıyor varroa ile ilgili. Ve çok büyük sorunlar, çok büyük problemler yaşamış o dönem arıcılar. Biliyor musunuz? Bunun aslında en büyük sebebi ne? İnşallah devletimiz de bir politika başlattı. Kenevir ekimi yaygınlaştıkça varroanın nasıl hızlı bir şekilde yok olacağını hep beraber göreceğiz. Değerli arkadaşlar, varroa kenevir çiçeğine giriyor. Orada öyle güzel bir banyo yapıyor. Öyle güzel yıkanıyor ki ne bir çiçekteki o bütün parazitlerini, bütün akarlarını dışarı atıyor. Ve koloniye geldiğinde de kenevirden gelmiş olan o sağlıklı arı müthiş bir huzur, müthiş bir bereket, müthiş bir hijyen sağlıyor değerli arkadaşlar. Tekrar etmek istiyorum. Keşke devletimiz çok hızlı bir şekilde kenevir üretimine inşallah izin verir. Biz değerli arıcılar da bu güzel nimetin faydalarından ne kadar güzel yararlanacağız. İnşallah biz yetişiriz o günlere. Bunu hep birlikte gözleyeceğiz. Arkadaşlar, varroa bir akar. Bazı yaşlı arıcılarımız zaten buna kene diyorlar. Ve maalesef bunlar kovana bulaşıyor. Kovandan sonra arıyı saldırarak aslında kendisinden daha çok oluşmuş olduğu o yaralardan maalesef bazı hastalıklar sebebiyet verebiliyor. Bizi en çok endişeye düşürenler de bunlar. Bizler ne yapacağız? Tabii ki önlemlerimizi alacağız ama düşündüğümüz kadar çok da korkulacak bir durum değildir arkadaşlar varroa. Yani yabancılar bunu bahsettiğim örnekleme sistemini çok dehşet bir şekilde varroa var ise kovanda uygulama yapıyorlar. Bu söylediğime katılıp katılmayan birçok aracımız olacak. Ama bizler aynı zamanda sepet arıcılığı da yapıyoruz. Zaman içerisinde arı kolonisi kendi refleksini geliştiriyor değerli arkadaşlar. Biz sürekli varroa ilaçlarıyla bunları tetiklediğimizde, sürekli bu uygulamayı onlara verdiğimizde kendi bağışıklığını oluşturmasına da engel oluyoruz. Doğuda da birçok arıcıyı gezdim. Onlar da sepet sisteminde uyguluyorlar. Yani Karakovan, Karadeniz'de de
Aynı zamanda dağda olsun, kaya arasında olsun, kütük arasında olsun, kütüklerin arasında olsun, kendi doğal ortamında da zaman içerisinde bu refleksini geliştirebiliyor değerli arkadaşlar. Tekrar etmek istiyorum. Varroa o kadar da korkulacak değil ama hiç de hafife alınmaması gereken bir durum. Ortadaki dengeyi iyi sağlamak lazım. Kovanda ben varroa gördüm ya da görmedim. Olsun, ben hemen bir uygulama yapayım. Bunlara girmeyelim değerli arkadaşlar. Varroa gerekliyse varroa ilaçlarını, fakat bitkisel olanlarını, timol yani kekik yağı ve formik asit benzeri olanları zaten videolarımızı takip edenler nelerden de bahsettiğimizi görecekler. Evet, varroa hakkında biraz konuşmak istedim. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.